dünyanın en eski medeniyetlerinden biri. Su, toprak ve gökyüzü. Onlar için hepsi bir düzenin parçasıydı. Peki bu düzen nasıl başladı? Antik Mısır insanı, doğanın ardındaki sırları çözmeye çalışırken, tanrılarını nasıl keşfetti? Bu sorunun cevabını almak için, filmi biraz geriye sarmamız gerekiyor. Milattan önce 10.000 ile 9.000 yılları arasına gidelim. O zamanlar Kuzey Afrika nemliydi. İnsanlar bir yerden bir yere göç ediyor, avlanıyordu, topluyordu ve kendilerine yiyecek bulmak için doğanın peşinden gidiyordu. Yaşam anlıktı, tekrar etmiyordu. Zamanla iklim değişmeye başladı. Yağmur azalıyordu, toprak sertleşiyordu. İnsanlar suyun peşinden gitmek yerine suyun yanında kalmaya başladı. Sonra insan Nil Nehri'nin kıyısına ilk ekimleri yaptı. Hayvanları tuttu, baktı, besledi. Ve bizim bildiğimiz, onlar içinse yeni bir hayat başlamış oldu. Nil Nehri bu noktada en belirleyici unsurdu. Her yıl taşarak toprağı beslerdi. İnsanlar ne zaman ekim yapacaklarını, ne zaman hasat yapacaklarını öğrendi. Hayat döngüler halinde tekrar etmeye başladı. Tekrarlar ise düzeni doğurdu. Bu düzen, korunması gereken bir şeye dönüştü. Ona bir anlam yüklendi, bir isim verildi. Bu düzenin ismi Maat idi. İnsanlar arasında Maat'ın arkasında bir güç ve irade olduğu düşünülmeye başladı. Taşkını getiren, yaşamı sürdüren şeyler bir rastlantı olamazdı. Henüz Tanrı fikri bile yoktu. Ama doğanın ardında bir irade olduğu fikri artık insanların akıllarına kesin bir kanı olarak kazınmıştı. İnsanlar düzene sadık kaldıkça küçük köyler büyüdü, birleşti ve şehirler oluştu. Bu dönemde Mısır, Aşağı Mısır ve Yukarı Mısır olarak temelde iki yapıya ayrılıyordu. Maat'ın devamlılığı ve düzenin refahı için iki krallık birleşti. Bu birleşmeyle güç tekelde toplanmaya başladı. İnanç, yavaş yavaş kurulan düzeni ayakta tutan bir güce dönüşmüştü. Kutsal olan tek bir merkeze bağlanırken, Mısırlılar evrenin başlangıcına dair hikayeler anlatmaya başladı. Mısırlılara göre başlangıçta hiçbir şey yoktu. Ne gökyüzü vardı, ne toprak. Her yer karanlıktı, her yer sonsuz suydu. Bu suya Nun denirdi. Sonra bu sudan bir parça yükseldi. İlk kara, ilk sağlam yer. Onun üzerinde bir varlık belirdi. O varlık hiç kimseden doğmamıştı. Hiç kimse tarafından yaratılmamıştı. O, kendi kendini var etmişti. Onun adı Atum'du. Atum zamanla kendinden yeni tanrılar yaratmaya başladı. Önce hava doğdu. Adı Şu'ydu. Ardından Nem geldi. Onun adı ise Tefnut'tu. Hava ile Nem birleşti. Toprak ve gökyüzü oluştu. Toprağın adı Geb, gökyüzünün adı ise Nut oldu. Geb ile Nut başta birbirlerinden ayrılmadılar. Evren o zamanlar kapalıydı. Sıkışıktı. Şu araya girdi. Nut'u yukarı kaldırdı. Böylelikle gökyüzü oluştu. Geb'i aşağı indirdi. Toprak oluştu. İşte dünya böyle kuruldu. Sonrasında ise Geb ile Nut'tan yeni tanrılar doğdu. İlk başta Osiris geldi. Yaşamı ve bereketi temsil etti. Hemen ardından Isis geldi. Korumayı ve bilgiyi taşıyordu.
Sonra Set doğdu. Yıkımı, çatışmayı ve kaosu temsil ediyordu. En sonda Neftis doğdu. Sınırları ve geçişi simgeledi. Osiris düzen demekti. Osiris'in düzeniyle gelen bereket, Set'i rahatsız etti. Çünkü Set, kaostu, düzensizlikti. Set, onu ortadan kaldırmaya karar verdi. Ona bir tuzak kurdu. Bir sandık yaptırdı. Sandık kimin bedenine uyarsa, onun olacağını söyledi. Ama sandık zaten Osiris'in bedenine göre yapılmıştı. Osiris sandığa girer girmez, Set onu hapsetti ve Nil nehrine attı. Osiris bu şekilde öldü. Tanrıça Isis'in Osiris'i aradığını duyan Set, Osiris'in bedenini parçalara ayırdı. Her bir parçayı Mısır'ın dört bir yanına dağıttı. Isis parçaları tek tek buldu ve Osiris'i hayata döndürdü. Büyü ve bilgelik ile Osiris'ten bir çocuk doğurdu. Ama Osiris bir daha yeryüzüne dönmedi. Yaşamına başka bir düzende, ölüler diyarını kontrol ederek devam etti. Osiris ve Isis'in oğlu büyüdü, adı Horus oldu. Büyüdüğünde babasının intikamını almak için Set'in karşısına çıktı. Bu, düzen ile kaosun savaşıydı. Horus kazandı ve düzen yeniden kuruldu. Tanrılar gökyüzünde bu düzeni sağlamıştı ama yeryüzünde bu düzenin sürmesi için yardımcı varlıklara ihtiyaç vardı. Bu görev Tanrı Hnum'a düştü. Nil nehrinin kıyısında durdu, eline biraz çamur aldı ve çömlek çarkının başına geçti. Çark döndü, çamur şekillendi. Çamur şekillendikçe insan bedeni ortaya çıktı. Bütün insanlar, kadın, erkek, çocuk, hepsi özenle Tanrı Hnum'un ellerinde yaratıldı. Ama beden yeterli değildi. Bu bedenleri canlandırmak için bir başka şeye daha ihtiyaç vardı. Hnum bu noktada ise insana Ka adı verilen yaşam nefesini üfledi. Bilgelik tanrısı Tot, aklı ve dili koydu. Böylece insan yalnızca yaşayan bir varlık değil, düşünen ve hatırlayan bir varlık oldu. Dünyada bu düzenin simgesel karşılığı olan güçler ve liderler yükseldi. Krallıklar büyümeden önce bu liderler Maat'ı koruyan reislerdi. Zamanla bu düzenin temsilcisi olan ve Horus ile özdeşleşen kutsal bir makam doğdu. Firavunluk. Ancak firavunlar da ölüyordu. Hayattayken Horus olan Firavun, öldüğünde Osiris oluyordu. İşte Mısırlılarda ahiret fikri, ilk olarak kralın ölümsüzlüğü fikriyle ortaya çıktı. Firavunlar ölünce ne olduğu bilgisi, Ölüler Kitabı gibi gizli metinlerde saklıydı ve sadece firavunlara özeldi. Ancak zamanla bu sırlar önce soylulara, sonra rahiplere ve nihayetinde halka sızdı. Artık Maat'a uygun yaşayan her Mısırlı ölümsüz olabilirdi. Ama ruh, tüm hayatını Maat'a uygun olarak yaşamış olsa bile, ölümden sonra öteki dünyaya erişebilmek için bedene tekrar dönebilmeliydi. Bunun ise tek bir yolu vardı: mumyalama. Mumyalama işlemine ölü iyice yıkanarak başlanırdı. Beyin, bir kanca yardımıyla burundan çıkarılır, ardından sıra en erken bozulan organlara gelirdi. İç organlar da bu sıraya göre çıkarılır, özel kavanozlara konurdu. Kalp hariç bütün organlar çıkarılırdı. Kalp asla çıkarılmazdı. Çünkü kalp, düşünce merkeziydi.
bütün hayatın kaydını kalp tutardı. Öteki dünyaya geçip geçemeyeceğini kalp belirlerdi. En son tüm vücut günlerce, haftalarca, hatta bazı özel durumlarda aylarca natron tuzuyla kurutulurdu. Kurutma işlemi de sona erdikten sonra artık tüm beden sarılmaya başlanırdı. Bedeni sarma işi ustalık gerektiren bir işti. Özel tekniklerle, dualarla, muskalarla kat kat sarılırdı. Beden, ne olursa olsun asla bozulmamalıydı. Çünkü beden, ruhun bu dünyadaki adresiydi. Bu adres asla silinmemeliydi. İnanışa göre insan öldükten sonra ruhu, rehber tanrı Anubis eşliğinde Osiris'in huzuruna çıkarılırdı. Burada kalp tartımı yapılırdı. Anubis, ölünün kalbini göğsünden çıkarır, teraziye koyardı. Kalbin karşısına ise ölçü birimi olarak maatın tüyü konurdu. Kalp eğer tüyden ağır gelirse, kişi yaşamı boyunca düzene uygun bir yaşam yaşamadığı anlamına geliyordu. Böyle bir ruh için Mısırlıların en çok korktuğu şey başına gelirdi. Yok oluş. Ruh, korkunç bir yaratık olan Ammit'in önüne atılırdı. Ammit, timsah başlı, ön tarafı aslan biçimli, gövdesi su aygırı şeklinde olan bir yaratıktı. Düzene uymamış ruhları yiyerek yok ederdi. Ama eğer kalp tüy ile dengedeyse, ölü sonsuz huzura kavuşurdu. Buradaki sonsuz huzur, Mısırlı için günümüzdeki semavi dinlerde tasvir edilen cennet fikriyle aynı değildi. Ruh, sadece bu dünyadaki yaşamına benzer, başka bir düzende yaşamaya devam ederdi. Yani Firavun yine Firavun, işçi, yine işçi olarak kalırdı. Ölü bu sınavı geçtiğinde ise mumyalamanın önemi devreye giriyordu. Sınavı geçen ruh, eğer bedene geri döndüğünde beden çürümüş olursa, ruh öteki dünyaya geçemezdi, yok edilemezdi ama geride dönemezdi. Kaybolur, başıboş bir şekilde sonsuza kadar savrulur giderdi. İşte bu yüzden ölü bedenin korunması için mumyalama ve mezarlar çok önemliydi. Ama tahmin edersiniz ki, böyle bir toplumda din, sadece mezarda değil, hayatın ve evin her köşesindeydi. İnsanlar evlerindeki küçük figürlere dua eder, çocuklarını ve bereketlerini koruması için tanrılara sunumlar yapardı. Bu ritüeller, hayatın her anında düzeni sağlayan zincirin birer halkasıydı. Zaman geçtikçe Mısır artık kendi içine sığmaz oldu. Sınırları genişledi. Orduları uzak topraklara gitti. Ve bu büyüme inancın merkezini de değiştirdi. Eskiden sadece yerel bir güç olan Tanrı Amon, güneşin gücüyle birleşerek tanrıların kralı haline geldi. Amon öyle büyüdü ki bu büyüme günümüze kadar yansıdı. Bugün Hristiyanlar İsa'ya ya da Müslümanlar Allah'a dua ettiklerini zannederken bilmeden aslında hala Amon'un adını haykırıyorlar. Bazen amen diyerek, bazen ise amin. Ancak Mısır'da da her düzende olduğu gibi büyük kırılmalar yaşanabiliyordu. Tahta geçen Firavun Akhenaton, binlerce yıldır var olan bu karmaşık tanrılar sistemine savaş açtı. Ona göre gerçek olan tek bir güç vardı. O da gökyüzündeki güneşin kendisiydi. Yani Aton'du. Eski tanrıların isimlerini duvarlardan kazıttı. Tapınaklarını kapattı. Bu, Mısır'ın o güne kadar gördüğü en büyük inanç sarsıntısıydı. Bu bir felaketti. Çünkü halk için binlerce yıllık köklü geleneklerin bir anda silinmesi, düzenin bozulması demekti.
Akhenaton öldüğünde halk ve rahipler, eski tanrılarına adeta bir intikam duygusuyla geri döndüler. Sanki bu büyük değişim hiç yaşanmamış gibi eski heykeller yeniden dikildi. Ve eski dualar yeniden edilmeye başlandı. Fakat bu geri dönüş eski gücü tam olarak yerine getirmedi. Mısır artık yorgun bir dev gibiydi. Dış dünyadan gelen ordular, önce Persler, sonra Yunanlar ve en son Romalılar Nil kıyılarına ayak bastılar. Her gelen yeni güç, Mısır'ın tanrılarına saygı duyarmış gibi yaptılar. Ama sadece dini, kendi güçlerini meşrulaştırmak için kullandılar. Yunan kralları kendilerini firavun ilan ettiler. Roma imparatorları tapınak duvarlarına kendi resimlerini çizdirdiler. Tüm bunlar olurken, Mısır'ın binlerce yıllık inancı sessizce eriyordu. Yeni inançlar, yeni tanrılar ve en sonunda Hristiyanlık Mısır topraklarına yayıldıkça o kadim tapınaklar birer birer boşaldı. Duvarlardaki hiyeroglifleri okuyan kimse kalmadı. Bir zamanlar dünyayı ve ahireti yöneten o büyük tanrılar, önce tapınaklara, sonra derin bir sessizliğe hapsoldu. Nil yine taşmaya devam etti ama artık onun taşmasını sağlayan iradenin Osiris olduğuna inanan kimse kalmamıştı. Ve işte böylelikle Mısır'ın kadim tanrıları sessizliğe gömüldü. Ama insanlık farklı topraklarda yeni sorular sormaya başladı. İyilik ve kötülük nasıl dengelenirdi? Evrenin düzeni hangi güçler tarafından korunurdu? Bir sonraki bölümde İran topraklarında yükselen Zerdüştlük ve ateş tapınaklarının gizemli dünyasına adım atacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlarım.